Bugün sizler ile çok lezzetli, çok hafif, kalorisi düşük bir tatlı hazırlıyoruz. Yoğurt pişiriyoruz. Türk yoğurdunu pişiriyoruz ve tatlı hazırlıyoruz. Birinci tarifimiz yoğurt tatlımız. İkinci tarifimizde sadece sebzelerden börek yapacağız. Tarifimizde yufka yok, un yok, glutensiz ve börekten bile daha lezzetli bir börek. Haydi bu lezzetli tariflerin yapım aşamalarına geçelim. İlk önce yoğurt tatlımız ile başlıyoruz. 2 su bardağı yoğurt kullandım tatlımda. Şöyle ikinci bardağımı da kaseme koydum. 1 yemek kaşığı hurma şurubu kullanıyorum. Şurup miktarını arttırabilirsiniz. 2 yemek kaşığı bal kullanıyorum. Yine bal miktarını tatlıyı birazcık fazla seviyorsanız arttırabilirsiniz. Benim damak tadıma 2 yemek kaşığı bal çok uygun. Tarifimizde kullanacağımız diğer malzememiz de nişasta. 3 yemek kaşığı dolusu tarifimize nişasta ilave ediyoruz. Ve 4 adet yumurtamız var. 4 adet yumurtamızı da karıştırma kabımıza ilave ederek şöyle tatlımızın tüm malzemelerini iyice karışana kadar karıştırıyoruz. Ben karıştırma yaparken siz YouTube kanalıma abone olursanız, bildirim zilini de açarsanız o kadar mutlu olurum ki. Şimdi tatlımızı karıştırdık. Dondurulmuş orman meyvesi kullanıyorum. 1 su bardağı kadar tarifimin içerisine ilave ediyorum. Orman meyvelerim ezilmesin diye bu sefer tarifimi kaşığım ile karıştırıyorum. Artık yoğurtlu tatlımızın karışımı hazır. Şimdi yağlı kağıt serilmiş kare küçük borcamımızın içerisine tatlımızın malzemelerini, yoğurtlu karışımını alıyoruz. Üzerine şöyle birkaç tane ayırmıştım ben dondurulmuş orman meyvelerimden. Üzerine diziyoruz ki tatlımız fırından çıkınca daha güzel gözüksün. Tatlımızı 180 derecede 45 dakika pişireceğiz. O yoğurtlu dokunun içi tamamen pişene kadar pişiriyoruz. Evet, tatlımız fırından çıktı. Şimdi ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Yoksa kesim aşamasında zorlanabilirsiniz. Biraz tatlımı odamda soğuttum. Oda sıcaklığına getirdim ve 9 dilime böleceğim. Siz tabii ki dilediğiniz kadar sayıya bölebilirsiniz. Böyle tariflerimi beğeniyor musunuz, deniyor musunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara da yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarda da buluşalım. Bunlar gerçekten algoritma için çok önemli ve ortaya şöyle bir lezzetli tatlı çıktı. Evet, bu tatlının üzerine bal çok yakışıyor. Şimdi ben de birazcık tatlımın üzerine şöyle bal gezdiriyorum. Çeşitli şuruplarla da servis edilebilir ama ben balcıyım ve şöyle tatlı için en lezzetli an tadım zamanı. İç dokusunu da görüyorsunuz. Nefis bir tatlı ortaya çıktı. Bu tarifi özellikle diyet yapan herkes denesin isterim. Şimdi böreğimizin yapım aşamalarına geçiyoruz. Evet, sadece sebzelerden yapacağımız böreğimizde 1 adet kabak kullanıyoruz. Şöyle kabağımı bir mandolin rende ile ince ince dilimliyorum. Bu tarifte kabağınızı elinizle de kesebilirsiniz ama elinizden geldiğince ince kesmeye özen göstermenizi isterim. Artık yavaş yavaş kabağımız hazır. Şöyle kabaklarımız hazır. Şimdi bir tutamda ıspanağa ihtiyacım var. Ispanağımı da çok küçük olmayacak şekilde şöyle bir bıçağım yardımıyla doğruyorum. Böyle çok minnacık yapmayın ki ağızda kaybolmasın. Pişerken böreğimizin içerisinde doğradığım ıspanaklarımı bir kabıma alıyorum. İçerisine 2 adet yumurta ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı lorum var. Lorumu ilave ediyorum. Burada dilediğiniz her peyniri kullanabilirsiniz. Tarifimin tuzunu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar. 1 çay kaşığı karabiberim var. Ve 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ilave ediyorum.
Tüm malzemeler yine açıklamalar kısmında var. Oradan malzemelere bakabilirsiniz. Ve bu karışım böreğimizin iç harcı olacak. Böreğimizin iç harcını da şimdi hazırlamış olduk. Böreğimizin ara katında ve üzerinde kaşar peyniri kullanacağım. Kaşar peynirimizi de dilediğimiz kadar rendeledik. Yine bir kare kabımın içerisine, bir borcamın içerisine yağlı kağıt serdim ve kabaklarımı gördüğünüz şekilde böyle dilim dilim yerleştiriyorum tepsimin dibine. Bu kabaklarımı adeta bir yufka gibi düşünün. En alt katman olacak. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Benden söylemesi, sizden herkes bu böreğin tarifini isteyecek. Şimdi hazırladığımız iç harcımızı şöyle kabaklarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Sadece ıspanak ve kabak kullanarak hazırladığımız, sebzeleri kullanarak hazırladığımız gerçekten çok lezzetli bir börek tarifi. Tüm iç harcımı yerleştirdim şöyle kabaklarımın üzerine. Şimdi ıspanaklarımın üzerine şöyle birazcık kaşar rendesi serpiştireceğim. Tüm ıspanaklı dokumun üzerini kaşar peynirim ile şöyle kaplıyorum. Şimdi kaşar peyniriyle kapladığımız ara katımızın üzerine yeniden kabak dilimleri yerleştireceğiz. Böyle yufkaları kat kat yerleştiririz ya. Yufka yerine biz de kabak diziyoruz. Aslında bu börek bence patatesli kıymalı da çok güzel olur. Onu da deneyeceğim en kısa zamanda. O da çok güzel proteinli bir tarif olur. Şöyle kabakları üst üste dizdim yan yana yine ve şimdi artık böreğimin son tabakası, son katmanı kaşar peynirlerimizi böreğimizin üzerini kaplayacak şekilde hepsini şöyle döküyoruz böreğimizin üzerine. Peyniriyle tüm böreğimizin üzerine kapladıktan sonra şimdi böreğimiz fırına pişmeye gidecek. 200 derece fırında 30 dakika kadar pişirdim ben böreğimi ve böreğimiz fırından çıktı. İlk sıcağı da hafif çıktı ve şimdi böreğimi şöyle bir bıçağım yardımıyla dilimliyorum. Bu börek kahvaltıya da çok yakışır. Çay saatlerinin yanına da çok yakışır. Dilediğiniz kadar da malzemesini çoğaltabilirsiniz. Oy 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 oy. Şimdi ilk dilimi şöyle çıkartıyorum. Gerçekten o kadar güzel kokuyor ki. Ve iç dokusu da harika. Daha önce de birçok kez denediğim bir börek tarifi. Şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi böreğimi bir servis tabağıma alıyorum. Siz de sevdiklerinize mutlaka bu börek tarifini yapın derim. Şöyle bir dilim daha alayım tabağıma ve börek için en lezzetli an tadım zamanı. Evet, bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.